Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şu anda Gündoğan koyuna tabak gibi manzaraya bakan harika bir projedeyim. Ve şöyle iskeleler görüyorsunuz. Hani kendi plajı size söylemiştim yaklaşık 1 kilometre mesafede. Ama aşağıda böyle gördüğünüz gibi zaten tesisler var buraya yakın. 200 metre mesafede yaklaşık 5 tane normal tesis var kullanabileceğiniz, yine pratik olarak gidebileceğiniz. Burada 20 tane rezidans daire var ve hepsinin en kötü ihtimalle böyle 150 metrekarelik kendine ait bir terası var. Terasın içerisinde müstakil havuzu da bulunuyor. Şimdi ben size burayı göstermeden önce ilkin burayı çekmek istedim. Yani manzaradan önce ilk defa projede kendi avlusunu çekiyorum. Çünkü harika bir avlu tasarlamışlar. Her bir rezidans daire kendi başına tek kat bir villa gibi. Aşağıyla kesinlikle bir muhataplığınız yok. Sadece aynı otoparkı kullanıyorsunuz. Projenin tamamında kapalı otopark var. Her bir dairenin kendine ait 2 adet kapalı otoparkı var. Girişleri çıkışları inanılmaz. Projenin içerisinde hiçbir şekilde araç dolaşmıyor. Ve manzara inanılmaz. Şimdi ben manzarayı baştan çekmeyip buradan çekmeye başladım. Çünkü farklı bir şey. Çünkü başka projelerde bu kadar güzel teras organizasyonu hiçbir daire tipi yerde görmedim. Burayı beraber gezeceğiz. Sonrasında satılık olan birkaç tane seçenekten, yani 20 taneden kalan 5 taneden 2 tanesi bunun gibi üst kat seçenek, 3 tanesi de bahçe katı seçenek. Evet, şimdi size vaziyet planını buraya koydum. Vaziyet planından size projeden biraz bahsetmek istiyorum. Mehmet Bey de yanımda. Kendisine de sorular sorarak devam edecek. Kısa bir alan hazırlayalım istedim. Mehmet Bey, toplam arazi alanımızın büyüklüğünü bize söyler misiniz? 6000 metrekare. 6000 metrekare. Her konuta ne kadarlık bir arsa payı kalıyor? 300 metrekare her konutun resmi olarak arsa payı var. Yani aldığınız tapuda 300 metrekarelik bir arsanız zaten olacak. Burada bence en çok hoşumuza gidecek olan şey otoparkların girişleri çıkışları. Bütün sıra bloklar, yan yana gelen bloklara tek bir otopark girişi var. Ayrı ayrı yapılmış ve kendilerine ait 2 araçlık otoparkı var. O da ne şekilde oluyor? Örnek veriyorum, B, C ve D bloğun otopark girişi buradan. Bu arka taraftan gittiğinizde size videonun başına çektiğim alanlara ulaşıyorsunuz ve oradan evlere giriş yapabiliyorsunuz. Hem aşağıya hem yukarıya. Bunlar birbirinden bağımsız alanlar. Yani evler kesinlikle giriş çıkışlarda birbirlerini görmüyorlar. Gayet güzel ayarlanmış. Evet, şimdi size otopark alanlarını da çekeyim dedim. İçinden geçerken hazır. Gördüğünüz gibi mineral sıvayla kaplanmış. Böyle beton bir yer değil. Burası da gayet güzel. Otopark girişleri çıkışları araçlar için gayet yeterli ve geniş. Tavan yüksekliği iyi. Yani her büyüklükte aracınızı buraya getirip park edebilirsiniz. 2 araç bile yan yana geçebilecek büyüklük var. Böyle sıkışık bir otopark yapısı yok. Gayet güzel. Şimdi ben size buradaki bir dairenin manzarasını gösteriyor olacağım. Onun dışında bütün seçeneklerin kendine ait müstakil havuzu var. Kimisinin önünde, kimisinin arkasında, üst katların arkasında, alt katlarında, önlerinde. Size de videoda bahsettiğim gibi balkonlardan, yani şu teraslardan dolayı da birbirleriyle olan iletişimi son derece güzel ayarlanmış. Şimdi burada satılık olan seçenekler hangileri Mehmet Bey? Şu anda burada J bloğumuz alt ve üst olarak satılır. J bloğumuz. En Evet. büyük arsaya sahip olan. Evet, en büyük bahçeli ve en şerefiyeli bloğumuzdur J blok. Burası Gündoğan koyuna en tepeden bakan, bütün koyun tamamını gören bir yapıda. Bunun üst katı özellikle fırsat niteliğinde bence. Hem bahçe büyüklüğüyle hem manzaraya olan açısıyla en güzel üst kat seçeneklerden biri zaten. Fakat burası yeni satışa açıldığı için bence avantajlısınız. En iyi üst kat seçeneği de belki almış olabilirsiniz, alacak olabilirsiniz. O yüzden burayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Projedeki tek infinity havuzu olan evimiz. Havuz gördüğünüz gibi burada ve infinity havuz özelliği var. Üst kat olmasına rağmen diğer üst kat seçeneklerde böyle bir alternatif yoktu. İkinci bir satılık olan da demin ise bahçenin aşağıdan gösterdiğim C blok. C blok. Doğru söylüyorum, Evet. değil mi? C blok. Bunun dışında da 3 tane de bahçe katı seçenek var. Onlar hangileri? F bloğun bahçe katı. F bloğun şuradaki Evet, bahçe katı. Ara daire düşünürse F bloğun. Bunun artısı eksisi nedir? Alt katlarda odaların tamamı ön tarafa bakıyor. Yani Hı hı. öyle düşünebiliriz. Üst katlardan farklı olarak alt katlarda odaların hepsi deniz cephesine ve havuzumuz da deniz cephesine bakar. Dolayısıyla biz demin çektiğimiz yerde, sizin izlediğiniz yerde şurada kalıyordu. Gördüğünüz gibi odalar. Bu alt katta ön tarafta kalıyor. Direkt havuza ve bahçeye çıkıp ön tarafa doğru bakıyorsunuz. Evet, oda büyüklüklerimiz alt katta üst kat aynı. Hı hı. Tek Hiçbir fark yok. Evet, üst katlarda avlu sisteminin olması, alt katlarda odaların hepsinin ön tarafa bakıyor olması evler arasındaki fark. Şimdi ben Mehmet Bey'e sorduğumda üst katı kimler tercih ediyor, alt katı kimler tercih ediyor dediğinde bize
bahsettiği şey şu oldu. Gayet de mantıklı. Üst katta oturanların bahçeleri arka tarafta kaldığı için ufak çocukları olanlar özellikle Evet. alt katı tercih edip bütün her şey gözümün önünde olsun diye Daha düşünenler kompakt için yaşam. daha kompakt ve daha mantıklı geliyor. Üst katında tabii manzara avantajı var alt katlara göre ve kullanım avantajları var. İkisinin arasında artık tercih sizin yaşam koşullarınıza göre değişkenlik gösterecektir. Başka bir seçeneğimiz hangisi alt katta? B bloğun alt katı müsait. Hı hı. Onun da şurada gözüken alana yeşil alan ilave edildi. Yani hem köşe hem Hı hı. ekstra yeşil alanı hem de deniz manzaralı bir bahçe katı isteyen olursa B bloğun alt katı onlar için ideal. Düşün, B blokta aynı şekilde dediğiniz gibi buradan otoparktan giriş var. Arabanız 2 araçlık otoparkınız var. Oraya koyabiliyorsunuz. Bir diğer bahçe katı, 2 bahçe katı oldu. Diğer Çünkü bahçe katı da D blok bahçe katı. buradaki bahçe katı. Evet. Çok güzel. Bu projedeki en uygun fiyatlı seçenek de bu bildiğim Evet, yatırım kadarıyla. için uygun bir Yatırım daha için öderiz. uygun bir seçenek. Bunun manzarasında bir kısıt gözüküyor şu anda biz baktığımızda. Fakat öndeki panolar kalkmadığı için tam olarak da karar veremiyoruz. Metrekare Dolayısıyla olarak aynı. aha, Manzara farkı olabilir diye daha avantajlı. biraz da fiyatlı. bahçe kullanımı biraz ufak geldi bana. Nedir? 120 metrekare 120 bahçe metrekarelik kullanımı bir var. bahçe alanı var. Bahçe alanları ben bahsettiğim gibi bu üst katlarda minimumu 150 metrekare. Bu mesela ne kadar? 350 metre. 350 metrekarede J bloğunki var. Peki alt katlarda bahçe alanları, Alt havuz alanları katlarda da toplamak mesela B bloğun bahçe katı da yine 130 metrekare. 130 Alt katlarda metrekare. ortalama 130-140 civarında. 130-140. Havuzlar kaçar metrekare aşağı yukarı? Havuz büyüklükleri de 16 ile 18 metrekare arasında. Çok güzel. Projenin genel altyapı özellikleri olarak bize söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Yani her bütün evlere hitap eden bir jeneratör, su Birebir deposu. birebir jeneratör, yani tüm yapılar içerisindeki tüm klimalar çalışsa bile kaldırabilecek güçte bir jeneratörümüz ve tüm evlere yetecek kadar su depomuz var. Bu bütün projeye hitap eden Tüm şeyler proje. değil mi? Çatılarımızda herhangi bir şey olmayacak. Bizim hepsinin yeri ayrı. Hı hı. O nedenle çatılarımızda peyzaj, yeşil alan gibi olacak. Evet, buranın aidatları da düşük olacaktır. Çünkü Ortak ortak alan alan yok. neredeyse hiç yok. Sadece plaj kullanımınız var. Evet. Plaj kullanımı da ecremesiyle 5 yılda bir yenilemeniz gerekecek. Onun dışında herhangi bir masraf olmayan bir yer. Plajı da gidip çekeceğim. Şu an belki çok gözünüze hoş gelmeyecek ama inanılmaz güzel bir tesis yapacaklar. Zaten bu firmanın burada kaç tane proje? 7. proje. 7. projeleri gayet Gündoğan'a hakim. Bütün yasalarına da hakim. Gayet güzel bir şekilde yapacaklarına ben eminim. Diğer projelerini zaten gezdiğinizde hayran kalacağınız güzel projeleri var. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Projeyi Rica genel ederim. hatlarıyla bence anlattık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim şu an için aklıma gelen bir şey yok. Sanırım anlatırken yerden ısıtmamızı, onların tamamını, yani 12 ay yaşama uygun olduğunu anlatmıştınız zaten. Evet, onlardan bahsetmiştim. Şimdi size manzarası güzel bir seçenekten devam ediyoruz. Nereye çekeceğiz şimdi biz? C bloğun üstünden mi çekelim? Evet. Tamam, C bloğun üstünden C size bloğun üstü ve B bloğun altını. çekebiliriz. Evet. Tamamdır. Devam edelim izlemeye. Evet, böyle kabadan bir yer alıyorsunuz ama proje o kadar hassas düşünmüş ki siz burayı satın alma yaptığınızda yaptığınız sözleşmelerde iskan şartı var. Yani iskan eğer alınmadığı takdirde döviz kuru üzerinden size aynı parayı net bir şekilde ödeyeceğini taahhüt eden bir sözleşme yapıyor. Bunun yanı sıra plaj kullanımı hakkınızdan da detaylı bir şekilde bahsedip burada sizi garanti altına alıyor. Bence çok önemli bir özellik. Çoğu projenin sözleşmesinde bu detaylar çok fazla yer almıyor. Bunu da belirtmek istedim, projeye güven anlamında. Sağlam bir yer gerçekten. Bunları bahçe katı demeyeyim, alt katı diyeceğim çünkü ikisinin de kendine ait bahçesi ve müstakil girişleri var. Bu üst kat diye çıkması zor diye de düşünmeyin. Asansör yapmak için de uygun alanlar yapmışlar. Harika planlanmış ve ekstra olarak bu projeye ait aşağıda denize sıfır kumsalda 1000 metrekarelikte bir kullanım alanı var. Yani kendine ait plajı da olacak bir yer. Ve bunu sözleşmelerinde yazıyorlar. Şu anda alım yaparsanız burası önümüzdeki yaza teslim olacak. 12 ay vade yapıyorlar. %50 peşinle kaçırılmayacak bir yer. Ve gerçekten muadili benzeriyor. Konuma inanamayacaksınız. Konumu da çok güzel. Arazinin bulunduğu yer de çok güzel. Niye çok güzel diyorum? Bu arazilerde denize böyle inanılmaz yukarıdan bakmak da sıkıntılı. Çok aşağıda olmak da sıkıntılı. Burası tam böyle orta noktada kalıyor. Ve denizi böyle ayaklarınızın altında görüyorsunuz. O manzaraya birazdan satılık bir seçenekten size çıkıp göstereceğim. Burası ana yola çok yakın olduğu için kendi plajına da yaklaşık 1 kilometre mesafe var. Araçla 3 dakika sürüyor. Çok da güzel bir tesis yapıyorlar oraya da. Önünde yola cepheli olduğu için ön tarafını kendi reklam tabelalarıyla kapattıklarından dolayı bu çektiğim örnek villanın, yani örnek dairenin olduğu yerden deniz manzarası çok gözükmüyor. O yüzden yukarıdan sadece yatak odasından biraz gözüküyor. Oradan göstereceğim size. Ama esas manzarayı bir sonraki, yani ilerleyen zamanda şu yukarıdaki inşaat halindeki yerden çekeceğim size, üst katından. Buradaki en güzel seçeneklerden biri de bunun üst katı, kalan 2 tane rezidanstan biri burası.
Bir tanesi de şunun alt katı da bahçe katı olarak var. Bir de en arkada en yukarıdan bütün koya hakim manzarada bir seçenek var. En büyük bahçeli olan da o. Orada da bir üst kat bir alt kat seçenek var. Yetişebilirsem bakalım onları çekmeye çalışacağım. Plajın da şu andaki halinden size görüntüler vermeye çalışacağım. O yüzden sonuna kadar izleyin. Bir de vaziyet planını inceleyeceğiz. Vaziyet planında da size kalan seçenekleri ve buradaki rezidansların kurulumunu göstermeye çalışacağım. Şimdi gelin gezelim. Şimdi ben size burada ne izah edeyim? Şimdi burada üst katlarda avlusu minimum 150 metrekare. 150 metrekare de aslında şuna tekabül ediyor. Şu alan. Bu minimumda var. Her seçenekte. Bunun dışında bunun gibi bahçesi büyük olan seçenekler var. O da en üstteki villada var. Onun bahçesi buradan da çok büyük. Üst katın bahçesi. Şöyle döneyim. Bunun kendine ait böyle yeşil alanı da var. Böyle devam ediyor. En üstteki seçenekte bu çok çok daha büyük halde üst katın kullanımında. Şimdi buradan dışarıdan ben içerideki oturumu size anlatayım. Ondan sonra geçelim içeriği gezelim. Beraber oradaki dizaynlara fark edin. Şu koridor mesela bu bahçeye bakarak evin içerisinden salona geçiyorsunuz. O da harika. Bu projeyi Ahan ödülünü almış Türkiye'deki 2 mimardan biri çizmiş durumda. O yüzden projenin detaylarını gerçekten dikkatlice izleyin. Evin içerisinde hiçbir kolon kiriş bulunmuyor. Ayrıca buradan göstermesi kolay olduğu için gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi 2 tane tuğla yan yana koyup arasına da izolasyon malzemesi konarak yapılmış bir yer. Hem alt katta hem duvarlarda kesinlikle bir ses, işte bir ısı geçirgenliği hiç yok. İnanılmaz kaliteli bir izolasyon var bu projede. Onu da özellikle belirtmek isterim. Yatak odalarından biri burası. Yanında banyosu var. Bu banyoları buraya yapmasının sebebi mimarın gün ışığını banyoların almasıymış. Şu yanında da bir tane oda var. Burada 2 tane odamız var. Burada da yine yandaki banyosunun dışarı bakmasını sağlamışlar ki içeriye gün ışığı alabilsin. Şurada güzel bir koridor var. Burası da salonumuz. 46 metrelik bir salon var. Ayrıca çok güzel de bir ebeveyn yatak odası var. Burayı gezdikten sonra size diğer seçeneklerden manzaraları göstereceğim. Bir tane de bahçe katı yeri size izah etmeye çalışacağım. Burayı gerçekten dikkatli izleyin. Yani denize sıfır villa almayı düşünen ve buradan alım yapan kişiler var. Benim arkadaşlarımın satışları. O yüzden burayı hiç küçümsemeyin, detaylıca izleyin. Gerçekten çok hoşunuza gidecek. Şimdi ben ana girişten size göstermeye başlayacağım ki ne kadar düşünceli, mantıklı bir şey yaptıklarını görün. Hadi gidelim şimdi ana girişi, oradan gezmeye başlayalım. Burası üst kattaki 3+1 rezidans dairenin giriş alanı. Gördüğünüz gibi evin ana kapısı burası. Yani hemen aşağıda otoparkımız var. Otoparka arabayı koyduktan sonra bu kapıdan içeri giriyorsunuz. Evden bu şekilde ayrılmış bir alanı var ve burası da çok geniş, güzel. Gördüğünüz gibi harika tasarlanmış bir yukarı çıkışı var. Şimdi bu merdiven size zorluk çıkartacaksa ya, burayı da asansör kurulumuna uygun yapmışlar ve yaptıkları satışlarda da 400 kilogram kapasiteli asansörü buraya koymak için anlaşma yapmışlar. Yani buraya asansörlü bir sistemle kapıdan girdikten sonra evin kendi katına hiç yürümeden çıkabilirsiniz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ona uygun bir şey yapıldığı için gayet güzel. Şöyle olabildiğince geniş açıdan göstermeye çalışıyorum. Evin böyle bir girişi var. Girdikten sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi burada da odalarla salon birbirinden çok iyi ayrılmış. Yani evde kalanlar birbirinden gayet uzak şekilde burada yaşayabiliyor. Şuradaki koridor da çok hoşuma gitti. Orayı da gezeceğiz beraber. Burada bir ortak banyo tuvalet var gördüğünüz gibi. Evimin yatak odası şurada. Orada da bir banyo tuvaletimiz var. Buradaki odalar da kendi kendine banyolu tuvaletli. Buradaki tasarım o kadar güzel, mantıklı ki. Buradaki tasarım o kadar güzel, mantıklı ki. Böyle sola doğru döndüğümüzde şöyle bir koridor üzerinden odaları gezebiliyoruz. Burayı çamaşır yıkama alanı olarak ayarlamışlar. İçeride kendi altyapıları var. Buradan koridor bu şekilde devam ediyor. Ve birinci odamıza geçiyoruz. Burası yine havuzun bulunduğu ve bahçenin bulunduğu alana çıkıyor. Buraya şöyle baktığımızda gayet güzel. Yaklaşık 12-13 metrekarelik bir oda. Buna ek olarak kendi içinde tek parça mermerden oluşmuş. Gördüğünüz gibi hiçbir parça detayı bölünmemiş. Şekilde tek parça yapılardan oluşmuş bir banyosu var. Gayet de güzel, kullanışlı. Gördüğünüz gibi gün ışığını buradan alması için böyle bir buzlu cam kullanmışlar. Bu çok harika olmuş. Gerçekten banyoyu çok yaşanılabilir hale getirmiş. Buradan da kendi demin çektiğim bahçeye gayet güzel bir çıkışınız var. Buraya kendi yorumunuzu tabii ki katacaksınızdır. Böyle devam ediyorum. Şöyle de odayı size göstereyim. Evet, şimdi diğer odaya geçelim. Burası 3+1 150 metrekarelik bir kapalı alana sahip.
Kullanım alanları da gayet güzel. İşçilikten, kapıda da sağda sola kullanılan malzemelerden bahsetmiyorum bile. VRF iklimlendirme ve yerden ısıtma burada mevcut. Evet, şimdi buraya devam ediyoruz. Evet, şimdi ikinci odamıza devam ediyoruz. Bunun da kendine ait bir ebeveyn banyosu, tuvaleti var. Burada malzemeler olduğu için açmıyorum ama deminkiyle aynı büyüklükte, aynı özelliklerde. Burası da yine bahçeye açılan harika bir oda. Gördüğünüz gibi. Bakın, çok güzel bence. Bu tarzı ben başka birçok projede görmedim. Gayet de güzel. Bir de ekstradan bunların dışarısında bir depo alanları var. Bütün seçeneklerde hemen hemen bu depo alanı mevcut. Şimdi buradan devam ediyoruz ve salona, ebeveyn yatak odasına bakıyoruz. Sonrasında da satılık seçeneklerden manzara size göstermek istiyorum. Şimdi yatak odasında da çok güzel bir manzara zaten göreceksiniz. Ama hayal etmenizi rica ediyorum. Bir de bunların dışarıda kendilerine ait bir sağ tarafta da avluları var. Yani bu bloğa özel bir durum olduğu için burası zaten satılmış bir yer. Bu taraf yan tarafa, yani alt kata tahsis etmişler. Onun sol tarafta bahçesi olmadığı için, ama diğer satılık olan seçeneklerde burada da bir avlu var, köşede kalan seçeneklerde. Buradan böyle geldiğinizde, yani buraya bir misafirin geldiğini düşünün. Şu sahneden içerisinden geçip salona doğru geliyor. Bence çok etkileyici ve güzel. Ve baktığımızda böyle 46 metrekarelik bir salonumuz var ve full deniz manzaralı. Şu önde reklam tabelaları olduğu için kapalı. Şu an göremiyorsunuz ama yukarıdan çekeceğim size. Gördüğünüz gibi harika bir tasarım mevcut. Burası eşyalı olarak satılık değil. Burası eşyalı olduğu için zaten hemen satılmış. Ama eşyalandırma konusunda bizim firmamız size destek verebilir. Mimarlık hizmetlerimiz de var. Çok güzel bir ofisimiz var. Mutlaka ziyarete bekleriz. Burada gördüğünüz ama satışa dahil olmayan seçenekleri bizler size seve seve yapıp teslim edebiliriz. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Bu mutfak olduğu gibi ada mutfağıyla vesairesiyle satışta olan seçenekler de içine verilecek. Örnek veriyorum, şu süs, hareketli eşyalar satışın içerisinde yok. Fakat şu duvar salondaki fiyatın içerisine dahil. Evet, buradaki şimdi ebeveyn yatak odasını geziyoruz. Burada çok büyük bir giyinme alanı ve dolap ayarlanmış. Çok büyük dediğim, dolap çok büyük. Burayı daha kibar da belki tasarlanabilir. Normalde bu fiyata dahil değil. Ama burayı daha mantıklı kullanılacak şekilde sizleri dizayn edip üretimini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi böyle bir alanı var. Bunun dışında yatak odamız da böyle ve full deniz manzaralı. Gayet güzel bir oda. Buradan da tabelaların üstünden biraz denizi görüyoruz. Şimdi bu koyun ne özelliği var? Ölü deniz derler. Hani böyle açık denize baktığınızda karşınızda hiçbir şey göremezsiniz. Geceleri özellikle. Burada harika bir İstanbul Boğazı gibi bir manzara var. Tabelaların olmamış halini hayal edin diye şöyle çekiyorum size. Bakın, şu manzara inanılmaz bir manzara. Bu açı bu tepelerin çok azında var. Ve bu arsa da tam bu açının üzerinde. Yani salondan, yatak odasından baktığınız zaman deniz ayaklarınızın altında gözüküyor. Bu çok önemli. Ve az yerde bulunan bir şey. Çok yukarıda olduğunuz zaman da bunu yakalayamıyorsunuz. Çok aşağıda olduğunuz zaman da bunu yakalayamıyorsunuz. Tam yeri burası. Gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu teraslardan bahsedeceğim. Bu teras alanlarının kullanılmasının en büyük amacı alt katlı olan irtibatı kesmek. Hani burayı gezdiğinizde altta biri varmış yokmuş inanın hissetmiyorsunuz. Aşağıdaki yukarıyı hissetmiyor. Ve biz bakın, bu kadar öne çıkmamıza rağmen aşağıdaki evi hala göremiyoruz. Burayı o yüzden böyle değerlendirmişler. Çok da mantıklı olmuş. Gayet de güzel olmuş. Evet, harika bir manzara. Gündoğan Koyu gördüğünüz gibi geceleri de ışıl ışıl oluyor. İstanbul Boğazı gibi harika bir görüntüsü oluyor. Kesinlikle burayı göz önünde bulundurun. Harika bir yer. Şimdi size alt katta olan bahçe katının manzarasını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ayaklarınızın altında gözüküyor. Salonda otururken, vakit geçirirken kesinlikle önünüzde hiçbir şey görmeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi ben ileri doğru gidiyorum. Demin burada alt kattaydık. Buradan çekim yapmıştık. Oranın manzarası da aslında burası. Belki de bundan daha iyi. Ama tabii orası satılmış durumda. Böyle bir manzara var. Şimdi bunun üst katına çıkıp size orayı göstereceğim. Dairenin cephesini de görün. Şöyle geniş açıya alayım. Gayet güzel. Yan tarafta da kendi avlu boşlukları falan var. Şimdi burayı iyi anlamamız gerekiyor. Bir kere alt katta gezdiğimiz yerin tavan yüksekliği diğerlerinden biraz daha düşük. Burada görsel açıyı korumak için öyle yapmışlar. Fakat bunların tavan yüksekleri 2.80,
ve 2.95 gibi ölçülerde. Aşağısı buraya göre bir 30 santim daha alçak. Yani demin gezdiğimiz yerin tavan yüksekliğini çok alçakmış diye düşünmeyin. O oraya özel bir, o seçeneğe özel bir durumdu. Bir de bunun yan tarafında böyle, şimdi bu arkası komple duvarla kapanıyor. Burası da bu bahçe katı daireye ait avlu alanı ekstradan. Bu da buranın kotuna kadar yükselecek çim alanı olarak kullanabilirsiniz. Üzerine çok güzel çardağınızı da yerleştirebilirsiniz. Şöyle manzaraya bir daha bakalım ve devam edelim. Şimdi gidelim bir de yukarıdan bakalım. Satılık olanlardan, ilk seçeneklerden, yani 2 tane satılık var zaten. Bir tanesi bu. Manzarayı görüyorsunuz. Önü tamamen açık. Hiç kesen hiçbir şey yok. Direkt tabak gibi denizi görüyor. İnanılmaz güzel bir manzara. Gecesi de gündüz de harikulade olacak. Bu da diğer üst kat seçenekte öncelikli olarak düşünmeniz gerekenler. Buraya mutlaka talep edin, görüşelim. Yukarıdaki telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. İlerleyen bölümde size plajı da çekeceğim. Avlu alanını, satılık olanın ve deniz manzarasını göstermek istedim. Şöyle geniş açıya alıyorum. Burası da bunun avlu alanı. Tabii ne kadar anlaşılır çok emin değilim. Ama şöyle göstereyim size. Çok geniş, güzel bir alan. Harika bir manzara. Çok güzel bir kurulum var burada. Evet, projenin sahil beach alanına geldik. Burası kumsal olarak değerlendirilecek ve size şu an aralarda resimlerde koyduğum yer haline gelecek. Bu tesis tamamen bu projede oturanlara ait olacak. Proje 2 etaptan oluşacağı için ilk etapta 20 konut var. İkinci etapta da 16 konut olacak. Toplamda 36 konut bu 1000 metrekarelik tesisi kullanacak. Ve buranın giderlerini sizler karşılayacaksınız. Dışarıya kapalı bir tesis olarak planlanıyor. Gördüğünüz gibi harika bir alan. Buranın arka tarafında bulunan arsa da yine aynı projeye, firmaya ait olduğu için buranın kullanımında herhangi bir probleminiz olmayacaktır. Buranın bütün anlaşmaları yapılmış ve garanti altına alınmış durumda. Gördüğünüz gibi diğer projelerin de tesisleri var burada. Yan tarafa doğru gittiğiniz zaman da devam ediyor. Gayet güzel, kendi başına bir koy. Burada Gündoğan'da böyle çok koy içinde kalan yerlerde de bazen sirkülasyon az olduğu için koku problemi olabiliyor. Burası hem sirkülasyonu olan hem de biraz da koy özelliği taşıyan bir yer. Şuradaki burun sayesinde açık deniz dalgalarını çok fazla almıyor. Bugün rüzgarlı bir gündeyiz. Buna aldanmayın. Gayet güzel, temiz bir denizde vakit geçiriyor olacaksınız. Böylece projenin bütün detaylarını size göstermiş oldum A'dan Z'ye. Belki ziyarete bile gelseniz bu kadar çok detayı bir arada göremezsiniz. Yukarıdaki telefon numaralarından bana çekinmeden ulaşabilirsiniz. 7/24 WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Kanalımda yüzlerce video var. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımda gezerek diğer video seçenekleri de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda arayışınızla ilgili detayları bana iletirseniz ben videoların arasından size uygun olan seçenekleri seçip linklerini gönderebilirim. Evet, fiyat ve detaylar için sizlerden geri dönüş bekliyorum. Umarım hayalinizdeki eve kavuşursunuz. Güzel bir video oldu, anlatım oldu. Hoşunuza gittiğini umuyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.